Herkes iyidir. Bu dünyanın en talihsiz ailesiyle ilgili gelişmeleri size anlatacağım bir canlı yayın yapmaya karar verdim. Normalde bugün saat 19'da yine canlı yayınımız var. Ünlü astroloji uzmanı İpek Hanım'la, İpek Canbulat'la ünlülerin astrolojik durumunu konuşacağımız ve magazin haberlerini konuşacağımız yine bir canlı yayın var. Ancak şimdi Türkiye'nin çok önemsediği ve yurt dışından da medyanın takip ettiği büyük bir dramla ilgili gelişmeleri size anlatmak istiyorum dostlar. Eee, Almanya'dan tatil yapmak için ana vatanlarına gelip de burada hayatlarını kaybeden talihsiz böcek ailesinin başına neden böyle bir felaket geldiğinin araştırılması devam ediyor. Uzmanlar, polis, eee ve onlara destek veren bilim insanları, Adli Tıp Kurumu, AFAD, Tarım Orman Bakanlığı yetkilileri, Sağlık Bakanlığı yetkilileri biraz ilerleme kaydetmiş durumdalar. Tüm şüpheler otelde otelde toplanıyor. Adeta ölüm oteli o Fatih'te bu talihsiz ailenin kaldığı otel. Otel kapandı, mühürlendi, kapatıldı. Biliyorsunuz otelde kalan diğer turistler başka otellere nakledildi ve otelde yaşananlar bu ailenin sonunu getirdi, ölümüne sebep oldu düşüncesi artık çok ağır basıyor ve şimdi bilim insanları o otelin zemin kattaki odasında yapılan ilaçlamada açığa çıkan alüminyum fosfit gazının izini arıyorlar. Nerede arıyorlar? Bu ölen 4 kişilik ailenin kanlarında. Eğer alüminyum fosfit maddesinin izi bulunursa kanlarda, kalıntısı bulunursa demek ki bu insanlar ilaçlamadan dolayı öldüler. Çünkü bu alüminyum fosfit file 1 gram filin kanına karıştırılsa fil hayatını o anda kaybeder deniliyor. Bu kadar tehlikeli, bu kadar zehirli ve panzehiri de olmayan bir ilaç. Neden böyle bir ilaçla insanların yaşadığı bir ortamda böcek ilaçlaması yapılır? Bu ne cahilliktir, bu ne iş bilmezliktir, bu ne görgüsüzlüktür, bu ne kültürsüzlüktür, bu ne zavallılıktır. Şimdi ne oldu? Eğer kanıtlanırsa sizin ilaçlamanızdan dolayı bu insanların hayatını kaybettiği, ömür boyu hapislerde sürüneceksiniz. Kimler? Otel sahibi, otel yetkilileri, ilaçlama firmasının sahibi, ilaçlama yapanlar, bu işe karışan herkes ömür boyu insanları taksirle öldürmek suçundan Türk Ceza Kanunu'nda bunun çok ağır cezası cezalanacaksınız, yargılanacaksınız ve ceza alacaksınız. Bu kadar düşüncesizlik olur mu ya? Bu kadar insanlar otelde kalırken otel odası ilaçlanır mı ya? Bu kadar ya o otelde insanlar solurken hayvanları öldürmek için, böcekleri öldürmek için kullanılan bir ilaç ve dolayısıyla da yanlış ilaç kullandıkları, daha ucuz olsun diye tarımda kullanılan bir ilaçla ilaçlamayı yaptıkları söyleniyor ve bu ilacın da bir şekilde sızarak, üst kattaki odaya sızarak orada kalmakta olan 4 kişilik aileyi hayattan kopardığı söyleniyor. Böyle bir iş bilmezlik, cahillik. İlaçlamayı yapan kişinin ifadesini aldılar. Biz baba oğul çalışıyoruz, baba oğul ilaçlama yapıyoruz dedi ve her zaman yaptığım gibi yaptım dedi. Her zaman yaptığım gibi 2 farklı ilaç kullandım ve 2 kapak ilaç kullandım dedi. Kapak herhalde miktarını söylüyor. Kapakla kullanıyorsa, karıştırıyorsa işte belli bir şekilde sıvının içine her nasıl bir sıvıysa normal su mu yoksa başka bir şey mi? Ve dedi şimdiye kadar hiç böyle bir şey olmamıştı ve her tarafı da kapattım dedi. Önlemimi aldım sızma olmasın diye her tarafı da kapattım dedi. Sen kapattığını zannedersin ama bir yerden sızmış işte üst kata. Ve işin ilginci, değerli ve acısı, işin acı tarafı, insanı kahreden tarafı. O hastaneler bu insanları müşahede altına almayıp başvurdukları hastaneler, dostlar, otellerini geri yolluyorlar ya, taburcu ediyorlar, yolluyorlar ya, baştan sağma uyduruk bir şekilde bir şeyler yapıp işte serum bağlayıp ne bileyim çocuklara hiçbir şey yapmamışlar zaten.
İlk gittikleri hastanelerde Çapa'ya sevk etmişler. Çapa'da da probiyotik yazmışlar çocuklara ve göndermişler. Eee, Otele tekrar geri geldiklerinde odalarına çıkıp uyumuşlar ve odadaki o zehirli havayı tekrar solumaya devam etmişler. O alüminyum fosfitin olduğu, odalarda tekrar o zehirli ortamı solumaya devam etmişler. Düşünebiliyor musunuz ya? İnsanlar resmen öldürülmüş ya, resmen. Bile bile insanlar ölüme gönderilmiş. Resmen öldürülmüş. Yazık ya. Bu otele hiçbir zaman çalışma ruhsatı verilmemeli. İbret olarak da bu otelin kapısına bir eee, plaka çakılmalı ve cahillik yüzünden bu otelde 4 kişilik bir aile, eee, talihsiz böcek ailesi hayatını kaybetti diye bir plaka çakılmalı o otelin kapısına. O otelin kapısına ve mümkünse o 4 kişinin, o 2 evlat ve anne babanın, büstü, bir aradaki bir büstü o otelin kapısına dikilmeli. İbret olarak, cahilliğin simgesi olarak arkadaşlar. O insanlara layık görülen, muamelenin, o insanların ölüme gönderilişi hiçbir zaman unutulmasın diye. O otel anıt hâline getirilmeli. O otel cahilliğin anıtı. Bilgisizliğin anıtı, işbilmezliğin anıtı. O anıtta hastanelerimizin rezalet durumu da var. İnsanlara gelen imdat diyerek, kurtar beni diyerek, imdat, acil hastane, acil servislere başvuruyor insanlar. Devletten medet umuyorlar. Devlet hastanesinden acil olarak çoluk çocuk ölüyoruz, imdat. O taksicinin ifadesini okudunuz mu? Bunları hastaneye götüren taksicinin ifadesinden haberiniz var mı? 12 Kasım günü saat 11.20'de aile Kadırga Limanı Parkı önünde aracımın önüne atladı. İnsanlar aracın önüne atlıyorlar. Taksinin önüne atlıyorlar. Aman aman bizi ne olur kurtarın. Götürün hastaneye taşıyın bir an evvel. Beni durdurup aracıma bindiler. En yakın hastaneye götürmemi istediler. Aile telaşlıydı. Babayla sohbet etmeye çalıştım. Neyiniz var diye sorduğumda yiyecek ve içecekler galiba bize dokundu. Lütfen bizi en yakın hastaneye götür dedi. Kız çocuğu sürekli kusuyordu. Poşet verdim, poşete kusmaya devam etti. Anne baygındı, kafasını sağ arka cama yaslamıştı. Bir an önce yolun bitmesini bekliyordu. Baba, ne zaman İstanbul'a gelsem başıma vukuat geliyor. Geçen sene geldiğimde motosiklet kazası geçirdim. Kolumu bacağımı kırdım. Bu sefer de böyle talihsizlik oldu. Böyle bir talihsizlik oldu dedi. Onları en yakın hastaneye götürdüm, bıraktım. Halleri perişandı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl imdat, nasıl taksinin önüne atmışlar kendini. Bir an evvel hastaneden medet umuyorlar çünkü. Hastaneyi zannediyorlar ki onları sağlıklarına kavuşturacak. Hastane onları tedavi edecek. İnsanların ümidi bu. Hastaneler niçin var? Bunun için var. Acil servisler niçin var? Bunun için var. Yaşama döndürsünler diye var. Göstermelik bir müdahaleden sonra tekrar insanları hastaneden dışarıya çıkartmak, tamam sizin işiniz diye ellerine reçete yazıp verip göndermek. Bu mudur ya? Bu mudur acil servis hizmeti? Bu mudur? İnsanları bir müşahedeye alın. İnsanların durumunu görüyorsunuz. Kusarak geliyorlar size. İnsanlar baş ağrısı, baygınlık içindeler. İşte taksici anlatıyor. Bir müşahedeye alın. Bir yan odada müşahede odanız yok mu? Orada bir 5 saat, 6 saat yatsınlar. Durumlarını kontrol edin. Oksijen verin bir yandan o çocuklara, o yavrulara. Oksijen verseniz belki hala yaşıyor olabileceklerdi. Kan numunelerini alıp da, kan tahlillerini alıp da ne olduğuna iyice bir baksaydınız. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Hakikaten yazıklar olsun ya. Yani dünyanın en şanssız ailesi ya. Dünyanın en şanssız ailesi 4 kişilik. Bakın tekrar söylüyorum. Yayınıma yeni gelen arkadaşlar var. Lütfen yayın bunu. O otel, o Fatih'te bu insanların öldüğü otel bir daha hiç açılmayacak şekilde tabii kapatılacak. Üzerine bir plaka çakılacak, kapısına bir plaka çakılacak ve oraya yazılacak. Burada otel sahibinin, bu oteli ilaçlayanların, işte hastanenin cahilliği, bilgisizliği, e, işbilmezliği yüzünden 4 kişilik pırıl pırıl bir gurbetçi aile hayatını kaybetti. Oraya öyle bir plaka cahillik şeyi olarak, müsveddesi olarak cahillik
anıtı gibi orada ve bu ölen ailenin 4 kişinin bir büstü mümkünse bir arada o fotoğraflarından bakılarak yapılabilir. Bir heykeli de olabilir. 4 kişi bir arada. O 2 çocuk ve anne baba. Cahillik anıtı. Bu pırıl pırıl aile insanların iş bilmezliği yüzünden, insanların bilgisizliği, e, otel sahibinin para hırsı yüzünden. Yahu otelde insanlar kalırken otel ilaçlandırılır mı be? Böcek ilacı yapılır mı insanlar içeride hava solurken? Kapatırsın otelini. Kapatırsın bir hafta otelini. Ne istiyorsan yap. Ne temizliği istiyorsan yap. Tabii kapatmıyorsun. Kapatırsan para kazanamayacaksın. Hem para kazanayım, müşteriler içeride kalsın, hem ilaçlama yaptırayım. İşte öldü insanlar. Ne olacak şimdi? Ne olacak şimdi? Yıllarca hapis yatacaksın. Otelde kullanılan bu ilacın biliyorsunuz panzehiri yok. Zehirli ilacın panzehiri yok arkadaşlar. Panzehiri olmadığı için de baba kurtarılamadı. Babaya gerekli müdahaleler artık en son o kaldığı için Sağlık Bakanlığı da devreye girdi. Ne oldu ya bu insanları kaybettik diye Sağlık Bakanı'nın bizzat kendisi devreye girdi ama iş işten geçmişti artık. Geç kalınmıştı babaya yapılan müdahalelerde. Panzehir yok ama panzehire yakın müdahaleler yapılmaya çalışıldı ama yeterli olmadı. Baba da ne yazık ki 9 Kasım'da Hamburg'dan ana vatanımız, çocuklarımız görsün, biz de tekrar görelim, gezelim diye geldikleri İstanbul'da ne yazık ki o ne mutluluktur değil mi? Uçağa binersiniz orada çoluk çocuk ailece. Ne büyük hevestir, ne büyük istektir o. Memleketimize gidiyoruz Allah'ım ne kadar güzel bir şeydir. O çocuklar, o çocuk kalpleriyle, çocuk ruhlarıyla ne güzel şeyler düşünüyorlardır. İstanbul'a gideceğiz. Anneleri, babaları anlatıyordur onlara. Size pamuk şeker alacağız orada. Deniz kenarında oturacağız. Deniz kenarında fındık fıstık yiyeceğiz, gazoz içeceğiz, denizi boğaz içini seyredeceğiz. Camilerden ezan sesini duyacağız. Ne büyük mutluluktur o. Almanya'da yok ki öyle şeyler. İstanbul'da kokoreç yiyeceğiz, kebap yiyeceğiz çocuklar. Gezeceğiz. Sonra vaktimiz olursa Bolvaden'e de gideceğiz. Dedenin, anneannenin, babaannenin elini öpmeye. Sonra tekrar Almanya'ya döneceğiz. Çok güzel bir tatil yaşayacağız çocuklar diye geldiler buraya ama heyhat öldürdük onları ya. Öldürdük onları ya. Dünyanın en talihsiz ailesi ya. Servet Çiğdem, Servet Böcek, Çiğdem Böcek. Ah, ah Masal, ah Kadir Muhammed. Ah, 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 ah. Bir de hibrit zehirlenme de olmuş olabilirler diyor bilim insanları, konuyla ilgilenen adli tıp uzmanları, bu konuyla ilgilenen, bu davayla, bu dosyayla, bu soruşturmayla ilgilenen, yani gıda zehirlenmesini yine dışarıda bırakmıyorlar. Gıda zehirlenmesi şüphesi yine var diyorlar. Çünkü öyle düşünüldüğü için arkadaşlar dün 4 kişi tutuklandı biliyorsunuz. Aralarında midyeci var, kokoreççi var, kafe sahibi var, yemek yedikleri 4 kişi tutuklandı. 4'ü de bunlara gıda satan, yemek satan esnaftı Ortaköy'de. Öyle olmasa tutuklanmazlardı. Deniliyor ki gıda zehirlenmesi ihtimalinden panzehiri bulunmayan ve son derece ölümcül olduğu bilinen alüminyum fosfit kaynaklı kimyasal zehirlemeye iki zehirlenme üst üste yaşanmış olabilir. Hibrit zehirlenme meydana gelmiş olabilir. Ailenin hem oral yolla yani gıdayla aldıkları bir zehirle zayıflamış oldukları bünyelerinin hem de ilaçlama sonucu solunum yoluyla alınan kimyasalların neden olduğu bir hibrit zehirlenme olabilir. Yani bu insanların hayatta kalması mümkün değildi. Üst üste zehirlenince bu insanlar, zavallılar, dünyanın en şanssız ailesi diye boşuna demiyorum. Zavallılar acı içinde kıvranarak bayıldıktan sonra bir şey hatırlamamışlardır. Tabii ki ölüme de Allah hiç kimseye böyle bir acı yaşatmasın, hiç kimseye böyle bir son yaşatmasın ama o kadar dramatik ki, o kadar üzücü ki arkadaşlar. Bir de bu alüminyum fosfit nasıl zehirliyormuş biliyor musunuz insanı? Önce akciğere iniyormuş, akciğerde kanamalara neden oluyormuş. Sonra da beyne yerleşip beyin hücrelerini öldürüyormuş yavaş yavaş. Ah arkadaşlar ah. Şimdi bu insanların
kanından alınan örneklerde alüminyum fosfit aranıyor. Ankara'da Adli Tıp Kurumu'nda ve eğer alüminyum fosfit kalıntısı bulunursa kanlarında ilaçlama şüphesi ölüm sebebi olarak ilk sıraya yerleşecek arkadaşlar. Bunun neticesinin çıkması da biraz zaman alır diyorlar. Biraz daha halkımız sabırlı olsun diyorlar ama insanlarda sabır falan kalmadı. İnsanlar hem öfkeli hem çok üzgün hem de bu insanların talihsizliğine, bu insanların şanssızlığına çok üzülüyoruz. Hepimiz çok üzülüyoruz. Yarın bir gün hangimizin başına ne geleceğini hiç bilinmez tabii insanların hayatında gelecekte ne olacağı ama düşünsenize ne kadar ucuz hayatlarımız. Ne kadar ucuz, ne kadar bedava yaşıyoruz. Dostlar düşünsenize. Kışın Kartalkaya'daki otel yangınını düşünün. Bu olayı düşünün ve bunun gibi daha bir sürü böyle öngörülemeyen saçma sapan sebeplerden dolayı, çoğunlukla da cehaletten dolayı, çoğunlukla da iş bilmezlikten dolayı, para hırsından dolayı. Otel sahibi ne diyor? Fatih'teki otel sahibi pazar günü gazeteci arkadaşlar mikrofon uzatıyorlar kendisine. Sizin otelde yoğunlaşıyor şüpheler diye. Daha gözaltılar başlamamış. Bizde bir şey yok. Biz tertemiziz diyor. Bizim otelimiz tertemiz diyor. Böyle pişkin pişkin konuşuyor adam. Bir ilaçlama yaptığını falan söylemiyor. İlaçlama olduğunu falan söylemiyor. Sonradan ortaya çıkıyor. O gün öğleden sonra anlaşılıyor ilaçlama yapıldığı orada. Uzmanlar içeriye girip ve diyor ki gazeteciler bu ailenin kaldığı odayı görmek istiyoruz diyorlar. Yanlarında zabıtalar da var, belediye zabıtaları. Gazeteciler isteyince zabıtalar evet biz de çıkalım bakalım diyorlar. Otel sahibi hayır diyor. Odaya çıkmak yasak diyor. Çıkarmıyor insanları. Peki diyor gazeteciler kaç numarada kalıyorlar? Oda numarasını söyle. Hayır diyor söylemiyor. Düşünsenize insanlar bazı şeylerin üzerine örtmeye çalışıyorlar. Biliyorlar çünkü ilaçlamanın sebep olmuş olabileceği adamın aklına geliyor artık yani ilaçlamadan mı oldu acaba diye düşünüyor otel sahibi mutlaka. Şu anda o sebepten dolayı gözaltında. Büyük bir ihtimalle de tutuklanacak. Dostlar, başımız sağ olsun demek kolay, bizler için çok kolay. Aliye taziye dilemek de çok kolay. Ne gelirse Allah'tan demek de çok kolay elbette. Ama Allah ne diyor? Hepinize akıl fikir vermiş Allah. Ne diyor? Tedbirini alacaksın diyor. Tedbirini alacaksın diyor. Evet kader yazılır ama kötü kaderi değiştirmek de bizlerin elinde. Bizlerin elinde. Peki dostlar, çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Bu konudaki gelişmeleri yine bilgi geldikçe konuşmaya devam edeceğim. Bu akşam saat 19'da magazin dünyasında yaşanan ilginç gelişmelerle ünlü psikolog İpek Canbulat'la yine canlı yayında olacağız. Saat 19'da bekliyorum.